Herkese merhaba. Bugün şahane bir yemekle karşınızdayım. Aşırı pratik ama çok lezzetli. Hem görüntüsü hem kendisi muazzam oluyor arkadaşlar. Tepsi kebabı yapacağım. Gerçekten hiç uğraştırıcı bir tarafı yok. Ben bıçakla tek tek doğradım ama siz isterseniz robottan geçirebilirsiniz. 1 adet kırmızı biber, 3 adet yeşil biber ve 2 adet de soğan kullandım. Soğanlarım küçüktü. Eğer sizinkiler büyükse siz 1 adet de kullanabilirsiniz. Malzemeleri olabildiğince küçük küçük doğramaya gayret ettim. Evinizdeki kişi sayısına göre de malzemeleri artırıp azaltabilirsiniz. Ya da hangilerini daha çok seviyorsanız onları daha çok koyabilirsiniz. Baharatları da aynı şekilde arkadaşlar tamamen damak zevkinize göre artırıp azaltabilirsiniz. Benim kullandığım malzemeler bu kadardı. Bir de içerisine kıyma girecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kırmızı biberimi ince ince küçük küçük doğradım. Sıra yeşil biberde aynı şekilde onu da doğrayacağım. Yemeğin yapımında hiç uğraştırıcı bir aşaması yok. Gördüğünüz gibi zaten yapıyorum. Dediğim gibi dilerseniz siz robotta da yapabilirsiniz. Yeşil biberimi ortadan ikiye bölüp daha sonra ince ince şeritler haline getiriyorum ve küp küp doğramaya başlıyorum. Benim bu aşamada işimi uzatan kısım buydu. Görüyorsunuz tek tek doğruyorum elimle. Siz daha ince hale de getirebilirsiniz doğrarken. Ben bu kadar yapabildim. Pişirmesi de dahil arkadaşlar 45 dakikayı bulmayan bir yemek. Fırınınızın pişirme hızına göre gerçekten kısa sürede hazırlayabileceğiniz bir yemek bu. Ama eti tepsiye serdikten sonra biraz bekletirseniz, dolapta dinlendirirseniz daha da güzel olur. Bekletmeden de yapabilirsiniz, dinlenmeden de yapabilirsiniz. Bu aşamayı atlayabilirsiniz. Ben bütün malzemeleri karıştırdıktan sonra dolapta da bir müddet beklettim arkadaşlar. Bunu da size ekstra bir bilgi olarak söylüyorum. Yine soğanımı doğramaya başlıyorum. Onu da yine küçük küçük doğrayacağım. Doğradıktan sonra da artık doğrama işlemim bitiyor ve karıştırma işlemine başlayacağım. Siz bu yemeği daha önce yaptıysanız yorumlarda farklı malzeme olarak ne kullandığınızı yazarsanız çok mutlu olurum. Ben genelde bu haliyle en sade haliyle yapıyorum arkadaşlar. Gerçekten çok ama çok lezzetli oluyor. Benim içinse en önemli noktası kısa sürede hazırlayabiliyor olmam arkadaşlar. Çok pratik şekilde hemen yapıyorum ve hazırlıyorum. Sizlere elimden geldiğince pratik tarifler, kolay tarifler paylaşmaya çabalıyorum arkadaşlar. Şimdi doğrama işlemim bitti. Bütün malzemeleri birbirine ekleyeceğim ve karıştırmaya, yoğurmaya başlayacağım. Sebzelerimi ekledikten sonra üzerine kıymamı koymaya başlıyorum arkadaşlar. Buzluktan çıkardım. Biraz buz halindeydi. Çözülmesini bekledim. Daha sonra üzerine baharatlarını eklemeye başlayacağım. Burada arkadaşlar net bir gram veremeyeceğim. Göz kararı koydum. Biz 6 kişiydik. 6 kişiye fazlasıyla yetti. Şimdi baharatlarını ekliyorum. Tuz, kimyon, pul biber ve karabiber kullandım. Siz isterseniz farklı baharatlar da kullanabilirsiniz. Pul biberim acı değil de acı pul biber kullanabilirsiniz. Yemek videolarında sıklıkla söylediğim gibi baharatlar tamamen damak zevkinize göre ayarlanabilir. Yani ne isterseniz onları ekleyebilirsiniz. Ben baharatları gördüğünüz miktarlarda kullandım. Çay kaşığı ve tatlı kaşığı şeklinde arkadaşlar. Bütün baharatları ekledikten sonra yoğurmaya başlıyorum. Bütün malzemeler birbirine geçene kadar güzelce yoğuruyorum arkadaşlar. Bu tarife sarımsak da çok yakışırdı arkadaşlar ama evde olmadığı için ben kullanamadım. 3-4 diş de sarımsak kullanırsanız yine tarifinizde çok lezzetli olur. Benim kullandığım kıyma az yağlı olduğu için arkadaşlar ben biraz yağ ilave ettim. Yaklaşık 1,5-2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave ettim. Eğer etiniz yağlıysa siz yağ koymak zorunda değilsiniz. Ben de çok az ilave ettim zaten. Şimdi kıymayı yayacağım. Borcamı getiriyorum. Tepsiniz varsa tepsi de kullanabilirsiniz bu boyutlarda. Ben borcam kullandım. Şimdi onu güzelce borcamın içerisine yayacağım. Bakın arkadaşlar tanecikli tanecikli ne kadar güzel görünüyorlar. Gördüğünüz gibi doğramazsanız sadece yoğurmakla uğraşacaksınız. O da çok az zaten. Hemen bu işlemde gerçekleşiyor. Ve tepsiye yaymaya başlıyorum. Her tarafı eşit olacak şekilde yayıyorum arkadaşlar. Kullandığınız malzeme miktarına göre daha büyük ya da daha küçük tepsiler tercih edebilirsiniz. Benim kullandığım borcam büyük bir borcamda, yuvarlak borcam kullandım. Yine görüyorsunuz videoda.
Ben yayıyorum güzelce. İyice elimle birleştiriyorum bütün malzemeleri. Her tarafına yine eşit şekilde gelmesine dikkat ediyorum. Zaten piştikten sonra da görüntüsünü göreceksiniz, iyice çekiyor. Tepsime güzelce yaydım. Üzerine ben biraz domates ve yeşil biber kullandım arkadaşlar. Kullanmak zorunda değilsiniz. İsterseniz ince ince dilimler halinde patates de kenarlarına ilave edebilirsiniz. Tercih tamamen size kalmış. Ben bu şekilde yaptım arkadaşlar. Üzerine de salçalı bir sos hazırlıyorum. Yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar salçanın üzerine gördüğünüz gibi biraz su ilave ettim ve yemeğimin üzerine döküyorum. 200 derece önceden ısıttığım fırına veriyorum arkadaşlar. Biraz piştikten sonra 150 dereceye kadar düşürüyorum ve biraz daha pişiriyorum. Üstünün yanmaması için yapıyorum bunu. İsterseniz hep 200 derecede pişirmeniz için de önce yağlı kağıtla kapatın. Üstü de bu şekilde yanmayacaktır. Gördüğünüz gibi yemeğim hazır. Her fırının pişirme süresi farklı olacağı için 1 dakika vermiyorum arkadaşlar. Üstü kızardığında zaten piştiğini anlıyorsunuz. Ne kadar güzel oldu, bakın görüyorsunuz. Çok kısa sürede çok lezzetli bir yemek yaptım arkadaşlar. Lütfen videoma yorum yapmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Herkese iyi günler.